Merhaba ikizler. Nisan ayı gökyüzü gündemine hoş geldiniz. İkizler Burcu için Nisan ayı önemli kişisel ve kariyer gelişimleri, sosyal etkileşimler ve içsel dönüşüm fırsatlarıyla dolu bir dönem olacak. Gezegen hareketleri özellikle iletişim, ilişkiler ve kariyerle ilgili önemli açılımlar yaratabilir. Astrolojik gündeme geçmeden önce minik bir hatırlatma yapmak istiyorum. Kanalıma abone olmayı, videoları beğenmeyi, yorum bırakmayı ve sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın lütfen. Desteğiniz için şimdiden teşekkür ederim. Nisan ayına Neptün'ün Koç burcuna geçişiyle başlıyoruz. Neptün'ün Koç burcuna geçişi İkizler burcunun 11. evini etkileyerek arkadaşlıklar, topluluklar ve sosyal çevreyle ilgili daha idealist bir bakış açısı geliştirmesine neden olabilir. Bu dönemde arkadaşlarınız ve sosyal çevrenizde olan bağlarınızda hayalperest bir yaklaşım sergileyebilirsiniz. Ancak Neptün'ün yanıltıcı etkilerinden dolayı bu ilişkilerde gerçekçi olmaya özen göstermelisiniz. Aynı zamanda topluluklar içindeki rolünüzü yeniden keşfetmek, yeni hayallerin peşinden gitmek için ilham alabilirsiniz. Yine Nisan ayı başında Merkür Retrosu da sona erecek ve ileri hareketine başlayacak. Merkür İkizler Burcu'nun 10. evinde iş ve kariyerle ilgili iletişimdeki aksaklıkları düzeltmeye başlayacak. Bu dönemde kariyer hedeflerinizle ilgili daha net düşünmeye başlayabilir ve iş dünyasında geçmişte yaşadığınız karışıkların düzelmesini görebilirsiniz. Hedeflerinizi yeniden şekillendirebilir, profesyonel yaşamınızda yeni fırsatlar yakalayabilirsiniz. 13 Nisan'da Terazi burcunda bir dolunayımız var. Terazi burcundaki dolunay İkizler burcunun 5. evini aydınlatacak. Aşk hayatınız, yaratıcılığınız ve kişisel ifade şeklinizle ilgili duygusal bir tamamlanma yaşanabilir. Bu dönemde aşk ilişkilerinizde önemli bir dönüm noktasına gelinebilir. Yaratıcı projelerinizle ilgili sonuçlar alabilirsiniz. Özellikle kendinizi ifade etme biçiminiz, içsel dünyanızdaki değişimlerle paralel olarak değişebilir. Ayrıca çocuklarınızla ilgili konular ve hobilerinizle ilgili gelişmeler olabilir. 14 Nisan'da Venüs Retrosu bitiyor. Venüs Retrosu'nun İkizler Burcu'nun 10. evini etkilemesi, kariyerinizde geçmişten gelen duygusal bağları gözden geçirmenizi sağlamıştı. Venüs Retrosu'nun bitişiyle iş hayatınızda daha sağlıklı kararlar alabilir, kariyer hedeflerinizle ilgili daha net bir vizyon oluşturabilirsiniz. Maddi anlamda daha sağlam temeller atmak için adımlar atabilirsiniz. İkizler Burcu'nun 10. evindeki Venüs aynı zamanda kariyerinizi şekillendirirken başkalarının takdirini kazanmanıza da yardımcı olabilir. 17 Nisan'da Merkür Koç burcuna geçiyor. Merkür'ün 11. evinize geçişi topluluklar ve arkadaşlarla ilgili iletişiminizi güçlendirecek. Bu dönemde sosyal çevrenizde olan bağlarınızda daha fazla netlik ve verimlilik sağlayabilirsiniz. Yeni projelere başlamak, topluluk içinde fikirlerinizi paylaşmak için harika bir zaman dilimi. Ayrıca toplumsal düzeyde daha fazla etki yaratabileceğiniz fırsatlar doğabilir. 19 Nisan'da Mars Aslan Burcu'na geçiyor. Plüto ile karşıtlık yapmaya başlıyor. 20 Nisan'da da Güneş Boğa Burcu'na geçiyor. Lilith ile karşıtlık yapmaya başlıyor. Bunu şimdi detaylıca bir anlatalım. 19 Nisan'da Mars Aslan Burcu'na geçecek. İkizler Burcu'nun 3. evi. Mars'ın Aslan Burcu'na geçmesiyle birlikte 3. evde hareket başlayacak. 3. ev iletişim, düşünceler, yakın çevre, kardeşler, kısa yolculuklar ve eğitimle ilgilidir. Mars burada olduğunda İkizler burçları kendini daha aktif, cesur, girişken bir şekilde ifade etmek isteyebilirler. İletişim hızlanır ancak zaman zaman aceleci ve sert ifadeler kullanma riski de olabilir. Kardeşler veya yakın çevreyle ilgili bazı stresli durumlar yaşanabilir. Trafikte, seyahatlerde veya günlük iletişimde agresiflikten kaçınmak gerekebilir. Zihinsel enerjinin yüksek olduğu bu dönemde yeni projelere başlamak için motivasyonunuz artacaktır. İkizler Burcu için bu süreç fikirlerini güçlü bir şekilde ifade etme
ve cesurca kendini ortaya koyma zamanı olabilir. Ancak fazla hızlanma veya düşünmeden konuşma gibi risklere dikkat etmek gerekir. Mars, Aslan Burcu'na geçmesiyle Plüto ile karşıtlık yapması da 1 olacak. Mars 3. evdeyken Plüto da sizin 9. evinizde hareket ediyor olacak. 9. ev yüksek öğrenim, uzak seyahatler, hukuki konular, inanç sistemleri ve dünya görüşüyle ilgilidir. Bu karşıtlık İkizler Burcu'nun düşünce sisteminde büyük bir dönüşüm yaratabilir. Kendi fikirlerini ve inançlarını savunurken başkalarıyla büyük çatışmalar yaşayabilir. Akademik veya hukuki konularla ilgili bazı zorluklar ortaya çıkabilir. Yurt dışı bağlantıları, seyahat planları veya eğitimle ilgili konular gündeme gelebilir. İletişimde sertlik ve baskın olma isteği nedeniyle tartışmalardan kaçınmak gerekebilir. Bu süreç İkizler Burcu'nun düşünce sistemini ve hayat görüşünü sorgulamasına neden olabilir. Ani tepkilerden kaçınıp olaylara daha geniş bir perspektiften bakmak faydalı olacaktır. Ve 20 Nisan'da da Güneş Boğa Burcu'na geçecek ve İkizler Burcu'nun 12. evine yerleşecek. 6. evindeki Lilith'le de karşıtlık yapmaya başlayacak. 12. ev bilinçaltı, gizli düşmanlar, içsel süreçler ve ruhsal konularla ilgilidir. Ve 6. ev ise günlük rutinler, sağlık ve çalışma hayatıyla bağlantılıdır. Bu karşıtlık İkizler Burcu'nun iş dünyasında bazı huzursuzluklara neden olabilir. Bilinçaltında bastırılmış bazı korkular veya geçmişe dair meseleler gündeme gelebilir. Çalışma ortamında veya günlük hayatta belirsizlikler yaşanabilir. Sağlıkla ilgili konularda daha dikkatli olmak gerekebilir. Özellikle de stres kaynaklı hastalıklara dikkat etmelisiniz. Gizli düşmanlar veya perde arkasından dönen olaylar ortaya çıkabilir. Bu süreç İkizler Burcu'nun kendine daha fazla zaman ayırmasını, içsel olarak güçlenmesini ve ruhsal gelişimine odaklanmasını gerektirebilir. Şimdi Mars bir taraftan Plüto ile karşıtlık yaparken Güneş de Lilith ile karşıtlık yapıyor ve bu Grand Cross denen büyük bir kare açısına neden oluyor gökyüzünde. Bu açılar İkizler Burcu'nun hayatında büyük bir dönüşüm ve stresli bir süreçten geçtiğini gösteriyor. 3, 9, 12 ve 6. evler arasında büyük kare açısı bu alanlarda büyük değişimler ve çatışmalar yaratabilir. Fikirlerinizi savunurken başkalarıyla büyük çatışmalar yaşayabilirsiniz. Arka planda dönen bazı olaylar su yüzüne çıkabilir. Stres kaynaklı sağlık sorunlarına dikkat etmeniz gerekecek. Ve İkizler Burcu'nun hayatında temel dengeleri yeniden kurması gerekecek. Kariyer veya eğitimle ilgili önemli kararlar da alınabilir. Olaylara sadece yüzeysel değil, daha derin ve bilinçli bir şekilde yaklaşmak büyük önem taşıyacak bu dönemde. Sonuç olarak 19 Nisan'dan 5 Mayıs'a kadar ya da 20 Nisan'da olabilir, öyle de alınabilir. Sürecek olan bir süreç var ortada. Bu süreç gerçekten gergin bir süreç. Bu süreçte iletişimde agresifleşmekten kaçının. Olaylara daha geniş bir perspektiften bakın. Akademik, hukuki veya seyahatle ilgili konularda aceleci olmamaya dikkat edin. Ruhsal olarak kendinizi güçlendirecek aktivitelere yönelin. Sağlık konularına özellikle dikkat edin. Stres kaynaklarını minimize etmeye çalışın. Bu dönem İkizler Burcu için önemli farkındalıklar, değişimler getirilecek. Zorlayıcı etkiler barındırsa da bu süreçte bilinçli bir şekilde geçildiğinde büyük bir içsel güç ve bilgelik kazanılabilir. 21 Nisan'da Ay ve Plüto Kova burcunda kavuşuyor. Ay ve Plüton'un kavuşumu İkizler Burcu'nun 9. evinde eğitim, seyahat ve kişisel inançlarınızla ilgili önemli bir dönüşüm yaşatabilir. Bu dönemde hayat felsefenizle ilgili derin bir içsel değişim geçirebilir, uzak seyahatlere çıkabilir veya akademik çalışmalarınızda önemli bir ilerleme kaydedebilirsiniz. Yüksek öğrenimle ilgili yeni bir fırsat kapınızı çalabilir. 27 Nisan'da Boğa burcunda bir yeni ayımız var. Boğa burcundaki yeni ay İkizler Burcu'nun 12. evini etkiliyor. Bu yeni ay içsel bir yenilenme,
ruhsal bir uyanış ve bilinçaltı düzeyindeki engelleri aşmak için önemli bir fırsat sunuyor. Geçmişle hesaplaşma, eski alışkanlıklardan kurtulma ve ruhsal huzura ulaşma adına güçlü bir zaman dilimi. Kendinizle ilgili yeni bir farkındalık kazanabilir, hayatta neyin gerçekten önemli olduğunu yeniden değerlendirebilirsiniz. 30 Nisan'da Ay ve Jüpiter kavuşuyor. Ay ve Jüpiter'in kavuşumu İkizler Burcu'nun 1. evinde, kendi evinizde oluyor. Bu kişisel gelişim, dışa vurum ve hayata bakış açınızda büyük bir genişleme yaratabilir. Kendinizi daha özgüvenli, mutlu ve şanslı hissedebilirsiniz. Bu dönemde sosyal çevrenizle olan ilişkilerinizde olumlu gelişmeler yaşanabilir, ancak Mars'ın sert açıları bu genişleme isteğiyle aceleci kararlar almanıza yol açabilir. Dikkatli olmanızda fayda var. Özetle Nisan ayı İkizler Burcu için kişisel ve profesyonel düzeyde derin değişimlerin yaşandığı bir dönem olacak. İçsel dünyanızda dönüşüm yaşarken kariyerinizde netleşme, arkadaşlıklar ve topluluklarla olan ilişkilerde de önemli gelişmeler olabilir. Geçmişten gelen meseleleri temizlemek, kişisel arzularınızı keşfetmek ve yeni bir yaşam felsefesi oluşturmak için güçlü bir ay olacak. Bu süreçte cesur adımlar atarken içsel rehberliğinizi dinlemeye özen gösterin. Mutlu bir ay geçirmeniz dileğiyle.